Merhaba, ben Nesibe. Yeşil'in Elinden YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle lezzetli mi lezzetli, içi sulu, yumuşacık, pamuk gibi sodalı köfte tarifi paylaşıyorum. İster tavada, ister mangalda, isterseniz fırında pişirebileceğiniz bu sodalı köftenin yapımının önemli püf noktalarını paylaştığım videoyu izlerken umarım keyif alırsınız. Beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsınız. Tarifimiz için öncelikle 2 tane orta boy soğanı rendeleyelim. Eğer sizin kullandığınız soğanlar daha irice ise bir tane kullanmanız da yeterli olur. Köfte yaparken eğer köftenin içerisinde çok fazla soğan suyu olursa bu köftenin tadını acılaştırır. O yüzden soğanın fazla suyunu sıkalım lütfen. Bunu yaparken soğanın posasını aşırı sıkmamıza gerek yok. Kabaca sıkmamız yeterli olacaktır. Soğanın artan bu fazla suyunu isterseniz et marinasyonlarında kullanabilirsiniz. Bir karıştırma kabının içerisine orta yağlı dana kıyma koyalım. Ben bu videoyu çekerken 800-900 gram kadar dana kıyma kullandım. Rendelediğimiz ve suyunu sıktığımız soğanları kıymanın üzerine ekleyelim. Yarım çay bardağı galeta unu ekleyelim. İsterseniz galeta unu yerine kurumuş ve rondodan çekilmiş ekmek parçası da kullanabilirsiniz. Damak zevkimize göre tuz ekleyelim. 1 çay kaşığı karabiber ekleyelim. 1 çay kaşığı toz kimyon ekleyelim. Yarım tatlı kaşığı toz kırmızı biber ekleyelim. 1 tatlı kaşığı pul biber ekleyelim. Silme 1 tatlı kaşığı karbonat ekleyelim. Karbonatı lütfen daha fazla eklemeyin, yoksa köftenizin tadı acılaşır. Baharat miktarlarını tabii ki kendi zevkinize göre artırıp azaltabilirsiniz. Ama bu verdiğim miktarlarla tam kıvamında çok lezzetli, güzel bir köfte oluyor. Ve köftemizi çok lezzetli, sulu sulu, yumuşacık yapan asıl önemli malzemeye geldik. 1 çay bardağı maden suyu ekleyelim. Maden suyunu eklerken özellikle karbonatların üzerine dökelim ki ikisi kimyasal reaksiyona girip köftemizi yumuşak bir hale getirsin. Ve bütün bu malzemeleri elimizle iyice, güzelce yoğuralım. Bu köfteyi yoğururken tıpkı hamur yoğurur gibi üzerine güç uygulayarak en az bir 5-6 dakika yoğuralım. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen tuşuna basıp yorumlar kısmında da küçük bir yorum bırakırsanız beni gerçekten mutlu edersiniz. Artık bütün malzemeler birbiriyle iyice bütünleşip macun kıvamına geldiği zaman yoğurmayı bırakalım. Köfteyi kabın içerisinde güzelce toparlayalım. Kabın ağzını kapatalım ve köfte harcını buzdolabında en az 2 saat dinlendirelim. Eğer vaktiniz varsa 2 saatten fazla dinlendirirseniz sonuç çok daha güzel olur. Ben genellikle bu tarz köfteleri sabah erkenden ya da bir gece öncesinden hazırlıyorum. Böylelikle köfte daha iyi dinlenmiş oluyor. Hem köfte çok lezzetli oluyor hem de çok pratik oluyor. Hazır köfteyi dolaptan çıkartıp şekil verip pişiriyorsunuz. Köfte artık yeterince dinlendiği zaman bir tabağın içine su alalım. Ellerimizi suyla ıslatalım. Köfteden ceviz büyüklüğünde parçalar kopartalım. Köfteleri önce yuvarlayıp sonra da yassı şekil verip yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisinin içerisine tek tek dizelim. Köftelerin büyüklüğünü kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Orta yağlı bir kıyma kullandığımız için köfteler pişerken yeterince yağ salacak ve boyutları küçülecek. O yüzden çok küçük köfteler hazırlamayın lütfen. Köfteleri isterseniz böyle şekillendirdikten sonra buzluk ya da derin dondurucuda dondurup saklayabilirsiniz. Böylece istediğiniz zaman şipşak elinizin altında hazır mis gibi ev yapımı köfteleriniz olmuş olur.
Dondurulmuş köfteleri pişireceğiniz zaman köfteleri buzluktan çıkartın. Bir süre oda sıcaklığında bekletin. Ondan sonra istediğiniz şekilde pişirin. Ben videoyu çekerken köfteleri fırında pişirmeyi gösterdim. Ama siz aynı tarifle tavada çok az yağda bu köfteleri pişirebilirsiniz. Ya da isterseniz mangalda da pişirebilirsiniz. Hepsinde de gayet güzel oluyor. Kanalımın büyümesi için bana destek olmak adına videomun linkini sosyal mecralarda ya da sevdiklerinizle paylaşırsanız, mutfağımda hazırladığım lezzetlerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup zil sesini açarsanız bana çok büyük bir destek vermiş olursunuz. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Köfteleri böyle tek tek hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 230 derece fırının ızgara kısmına, yani tepsiyi fırının en üst rafına gördüğünüz gibi koyalım. Yaklaşık 8-9 dakika sonra tepsiyi fırından çıkartalım ve köfteleri bir maşa yardımıyla ters çevirelim. Ben bu videoyu yaklaşık 8 ay kadar önce çekmişim ve ne yazık ki domates ve biberlerin fırınlanma sahnesini çekmeyi unutmuşum. Eğer siz köftelerinizin yanında ikram etmek için kızartılmış domates ve biber isterseniz onları da yine fırın tepsisine köftelerin yanına koyup fırında aynı şekilde kızartabilirsiniz. Bütün köfteleri ters çevirdikten sonra tepsiyi tekrar fırının en üst rafına, yani ızgaranın altına yerleştirelim ve köftelerin ikinci tarafı da nar gibi kızarana kadar 8-10 dakika kadar pişirelim. Köfteler istediğimiz kadar kızardıktan sonra köfteleri gönlümüzce servis edelim. Köfteleri görüyorsunuz, nar gibi kızardı ve o kadar lezzetli ki içi sulu sulu, yumuşacık pamuk gibi köfteler oldu. Umarım sodalı köfte tarifini beğenmişsinizdir ve siz de evlerinizde dener, sevdiklerinizle birlikte afiyetle yersiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Başka tariflerde buluşmak üzere, sevdiklerinizle birlikte afiyetle kalın.